Ford Türkiye ayaküstü lezzetleri sunar. Çorba olmasa olmaz. O zaman çorba söyleyeceğiz mecbur. Oldu. Tas kebabı bırakalım o zaman. Ne Hadi tas kebap da olsun ya. Tamam bakalım Olsun, tadına. Hadi, olur. hadi bıraktım sana. Dünyanın en meşakkatli böreğiyle beraberiz. Kime sorsam herkes bunu içmen lazım diyordu. Bundan başlıyorum o yüzden. Aralarda her bir katta kaymak var. Söylemeden geçmeyelim. Bu köfte coğrafi işarete sahip. Yemek böyle olmalı abi. Damağı doldurmalı. Bol bol gelmeli böyle. Bunu bu şekilde yapın dedi. Birazcık sesli oldu ama. Ayaküstü lezzetlerin kurulduğu günden bu yana gitmek istediğim çok güzel bir yere gidiyoruz. Bugün Sakarya Lezzet Rehberi yapacağız. Sakarya'nın özel lezzetlerini sizlere gösterme şansımız olacak. Bugün lezzetlerimizi Ford'un Explorer modeliyle beraber keşfedeceğiz. Dolayısıyla video içinde bu araçla ilgili de sizlere farklı bilgiler vermiş olacağım. Eğer merak ettikleriniz olursa da yorum olarak aşağı yazarsanız cevaplayabilirim. Sakarya dendiği zaman biliyorsunuz ki farklı lezzetler ön plana çıkıyor. Islama köfte bunlardan biri. Bugün gideceğimiz durakların bir tanesinde ıslama köfteci olacak. Benim en sevdiğim duraklardan bir tanesi. Bence bu güzel videonun hatırına bir başında beğen butonuna basmanız çok güzel olur. Video ile ilgili yorumlarınızı da bittikten sonra istiyorum. Aynı zamanda abone olarak da bundan sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. O zaman Sakarya Lezzet Rehberi başlıyor. Sakarya Lezzet Rehberi'nin ilk durağında Filia Balkan Sofrası'na geldik. Dünyanın en meşakkatli böreğiyle beraberiz. Filia ile beraberiz. Filia'yı birçok kişi özellikle Arnavutlardan bilirler. Kosovalılar çok fazla yapıyor. Şu an bahçesinde bulunmuş olduğumuz Filia Balkan Sofrası'nın sahipleri de Kosovalılar. Remziye Hanım bu böreği yapıyor. Oğlu Furkan ve Yunus Emre de müşterilerle ilgileniyor. Aslına bakarsanız işletme şu anda bir tadilatta ama tadilat 2-3 gün içinde bitmiş olacak. Dolayısıyla siz bu videoyu izlediğinizde buraya gelip kapalı yerde de isterseniz de açık yerde de yiyebileceksiniz. Önümüzde Filia var. Olağanüstü bir börek. Yani buna nasıl demek lazım? Yemeğe kıyamıyor insan şimdi. Az önce gördüm, yaklaşık 1,5 saat bekledik. Tepsinin sonunu bize ayırdılar çekim yapmamız için. Ama yaklaşık olarak 4 saatte hazırlanan bir börek. Bence başlayayım, tadına ufak tefek bakayım, ardından buranın hikayesini ve böreğin hikayesini de anlatmış olurum. Şimdi bildiğimiz çatal bıçakla değil, elle yemeniz lazım dediler. Biz de ona göre usulüne uygun şekilde yapıyoruz. Bu şekilde başlıyorum. Ben Filia'yı ilk Makedonya'da yemiştim. Orada Arnavut arkadaşlarım yapmıştı ama bu farklıymış bak. Aşırı güzel. Aşırı güzel. Bak o kadar keyif alıyorum şu anda. Bunun en önemli özelliği her bir katmanın arasında kaymak var. Tabandan itibaren kaşıkla beraber yapmaya başlıyorlar. Yani böreği kaşıkla hazırlıyorlar A'dan Z'ye. Öncelikle un, su, tuzu karıştırıp tek tek elle bir çizgi halinde böyle ortaya çok güzel bir tekerlek şeklinde bir hamur çıkıyor. Ondan sonra üst kısmı ısıtılmış bir saçla beraber pişmeye başlıyor. O ısıtma işlemi de odun ateşiyle oluyor tabii ki. Sacı ısıtıp ardından tepsinin üzerine koyuyorlar. Dolayısıyla üst katmanı, yani hamurun üst katmanı kızarmış oluyor. Sonra çıkarıp üzerine bir kaymak dokunuşu var. O standart bir kaymak değil, süt kaymağı ama krema ile beraber karıştırılmış, biraz daha böyle sıvı kıvamda. Bu her bir lokmayı yerken aralardaki kaymakları hissediyorsunuz. Daha damağınızda böyle yağlı ve akışkan bir hamur oluyor. Şimdi hamur elle açılmıyor. Tamamen un, su, tuz karıştırılıp bir bulamaç haline getiriliyor. Yani aynı bir krep hamuru gibi aslında. Onu kaşıkla tek tek yapıyorlar. Bu usul bence dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Ben daha önce görmedim. Sadece Kosovalılarda, daha doğrusu Boşnaklarda daha fazla var. Arnavutlarda çok fazla var. Bu usulü yaptığınız zaman emek çok istiyor, saatler sürüyor ama ortaya muazzam bir lezzet çıkıyor. Çatal bıçakla yiyor olsam şu anda kesmiştim. Bir kısmını götürmüştüm ama tek tek yiyince sanki daha iyi oluyor. Ben bir tadına bakayım tekrardan.
Normalde porsiyonu bu şekilde tek veriyorlar ama kahvaltı isterseniz yani yanında başka şeyler de isterseniz long adını verdikleri kendi yaptıkları bir karışım var. Bu köz biber, kaymak ve yoğurdun birleşiminden oluşuyor. Bunu kendileri yapıyorlar. Bal var. Bunu dışarıdan alıyorlar. Aynı zamanda söğüş tabağı geliyor. Çayla beraber harika bir kahvaltı. Ben şimdi normalde buna mı batırmam lazım? Nasıl yapayım? Longa batırıyorum. Tamam. Bir de böyle yiyorum. Bu bizim yağlamamız gibi ya Kayseri'den. Değişti. Bak bu long yalnız güzelmiş. Aşırı güzelmiş hem de. Katmanlar birazcık kalın da olabiliyor, ince de olabiliyor. Yani el yapımı olduğu için kaşıkla ne kadar gelirse bir boş bir dolu diyorlar ona. Yükselti yapıyorlar. O yükseltinin aralarında kaldığında da oraya da tekrardan doldurarak gidiyor. Yani bir artı bir eksi, bir artı bir eksi tepeye doğru çıkıyor. Yaklaşık 4 saatte bütün katmanları tamamlayıp tepsiyi tamamlamış oluyorlar. En sonunda da böyle porsiyonluyorlar. Normalde üstünü saçla pişirirken en son bir dokunuş yapıyorlar. Altının da pişmesi gerektiğini söylüyorlar. Remziye Hanım onu özellikle belirtti bize. Hatta altını gösterdi. Bu şekilde tam böyle çıtır çıtır kızarmış şekilde olması lazım dedi. Onu yapmak için de közün üzerine koyuyorlar. En son bir gene üstüne sacı kapatmış oluyorlar. Altta üstü pişiyor. Oradaki görüntüyü görmeyin yani. Fokur fokur kaynıyor. Börek böyle sürekli dalgalanıyor. Vallahi çok zevk alarak anlattım. Ama daha zevklisi zevk alarak yemek. Ben biraz fazla alıyorum ya. Bitmesin diye yavaş almam lazım. Aslında mantık olarak hamur pişiriyorlar, hamur parçaları yiyorsun. Börek evet filia bir tür börek ama mantığı birazcık diğerlerine göre farklı. Normal bir yufka kalınlığında değil, daha kalın. Bundan dolayı ama gene içinde un var sonuçta. Unsu tuz var yani aynı mantıkta. Sadece kalınlığı farklı ve bence daha lezzetli. Normal bir böreğe göre çıtırlık yok. Daha ıslak ama aralarda her bir katta kaymak var ve neredeyse 70 kata yakın. İnanılmaz zor bir işlem ya. Sürekli kaşıkla oraya katman oluşturuyorsun abi. 70 kat. Saatler sürüyor. Sabır gerekiyor kısaca. Yemesi çok güzel de yapması birazcık zor. Ben şahsen yapılsa yemeyin derim yani. Bu kadar emek harcadım kalsın burada derim. İnternetteki fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla üzerine bal da döküyorlar. Bir de balla deneyeceğim. Bu arada burası köyün içinde kalıyor birazcık daha. Serdivan, Selahiye, Kazımpaşa Caddesi'nin ara sokağında. Hemen sokağın başında bir tulumbacı var. Onlar da akrabaları. Dolayısıyla o tulumbacıdan ara sokağa girdiğiniz zaman Filya Balkan sofrasına ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir bahçesi var. Çocuklarınızla gelirseniz bahçede özellikle baharda çocukları bırakabilirsiniz. Tavuklarla, ördeklerle, kazlarla oynar. Arka tarafta zaten sesleri geliyor sürekli. Ama açık alanda, açık havada böyle bir lezzet gerçekten çok güzel oluyor. Balla da çok güzel gidiyormuş. Yani şimdi hamur nötr olduğu için çok tuzlu değil. İster tuzlu bir şeyle yiyorsun, ister balla yiyorsun. Bence ikisiyle de uyuyor. Söylemem gereken bir şey daha var. Ramazan ayında gelirseniz burada farklı Balkan köftelerini de deneyebileceksiniz. İftar saatinde buraya geldiğiniz takdirde çok güzel köfte yiyeceksiniz. Aynı zamanda Arnavut ciğeri yapıyorlar. Arnavut ciğerini normal zamanda da yapıyorlar. Ve tabii ki bir de ev baklavası var kendi yaptıkları. Sütlü baklava diye geçiyor. Onu da gelmişken denersiniz. Şu anda yokmuş, üzüldüm. Daha sonra geldiğimde haberli geleceğim. Yani daha haberli geleceğim. Bir de böyle baharda gelmek istiyorum arkadaş çevremle. Önemli bir konu daha var. Şimdi bir tepsiden 18 porsiyon çıkıyor. Dolayısıyla bunun pişme süresi de yaklaşık 3,5-4 saat sürüyor. Buraya gelmeden önce sanki böyle bir gün önceden biz yarın şu kadar kişi şu saatte geliyoruz diye söylemeniz iyi olabilir. Şimdi videodan sonra eminim çok yoğunluk olacak. Geldiğiniz zaman üzülmenizi istemem. Kapıda kalmanızı istemem. O yüzden biz geliyoruz. Ama hani yoldayken söylemeyin. Bir gün önceden haber verin. Biz yarın şu kadar kişi geliyoruz. Şu saatte geliyoruz. Böreğimi o saatte hazır ederseniz diye söyleyin. Çünkü 3,5-4 saat kaşık sallıyorlar sürekli. Sürekli katman oluşturuyorlar. Kolay bir şey değil. Pişme süresi uzun. Bunu aklınıza tutun. Geldiğinizde eğer beklemeniz gerekiyorsa da yapacak bir şey yok. Bunun için beklenir. Ben söyleyeyim. Adisyonu da söylüyorum. Tek başına porsiyon olarak alırsanız 300 lira. Bu şekilde söğüş tabağı, long ve aynı zamanda bal ve çayla beraber 450 lira. Yani buraya geldiğiniz zaman kişi başı 450 lira vererek şu masadakilere kavuşabiliyorsunuz. Bu 2 kişilik bu arada. Muhammed'le bölüşeceğiz. Remziye Hanım, Furkan ve Yunus Emre gerçekten çok büyük emek harcıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Bahçelerini açmış oldular bana. Çok da güzel bir kahvaltı yapmış olduk Sakarya Lezzet Rehberi'nde. Şimdi siz ikinci durağa giderken bir ufak tanıtımımız var. Ford'la beraber çok güzel bir rehber hazırlıyoruz. Ford'un da çok güzel bir elektrikli otomobili var. Buraya gelirken çok keyifli geldik. O araçla ilgili birazcık bilgi verip ikinci durakta görüşürüz.
Yemeklere kısa bir mola veriyoruz çünkü sizleri Ford'un Explorer Premium modeliyle tanıştırmak istiyorum. 79 kWh bir batarya hacmi var. En güzel tarafı tabii ki çift motorlu olması. 340 beygirlik bir motoru var ama benim için asıl önemli olan şey 679 Nm'lik inanılması güç bir tork sunması. Bu sayede sıfırdan 100 kilometreye 5.3 saniyede ulaşıyor. Gerçekten Sakarya rehberinde bana inanılmaz derecede keyif veren bir yolculuk yaptırmış oldu. Ben uzun zamandır bu kadar performanslı bir otomobil kullanmamıştım. Koltukları beni çok mutlu etti. Hem masaj özelliği var hem de ısıtma özelliği var. Bu soğuk havalarda gerçekten ısıtma özelliğini kullanıyorum. Ve tabii ki direksiyonda da ısıtma var. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Bu premium versiyonu, bir de bu aracın daha düşük donanımlı bir Select ismindeki donanım seviyesi de var. Dolayısıyla farklı motor tercihleri, özellikle tek motor ya da çift motor şeklinde tercih yapabiliyorsunuz. Ambiyans aydınlatmamız var. 14.6 inçlik Sync Move bilgi eğlence sistemi var ki bu sistemde istediğiniz zaman multimedya ekranına ileri geri oynatabiliyorsunuz. Aynı zamanda ileri ittiğinizde alt kısmında gizli bir göz olarak da karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi kutup mavisi rengiyle çok dikkat çekici. Cam tavanı, elektrikli bagaj sistemi, 20 inçlik jantları, Matrix LED ön farlarıyla gerçekten dış kısmı da çok ilgi çekici. Benim için önemli özelliklerden bir tanesi elektrikli otomobilde birazcık daha güvenlik istiyor insan. Dur ve kalk adaptif hız kontrol sistemi, acil fren desteği, geri fren desteği, geri görüş kamerası ve daha fazlasını bu araçta bulabiliyorsunuz. Özellikle ön tarafında da bir kamera var. Yani yola çıkacağınız zaman önünüzde ne var her şeyi göstermiş oluyor. Ben bu aracı çok beğendim. Fiyatları da yansıtayım sizlere. Select'in başlangıç fiyatı uygun. Bu araç en pahalı araç. Onu özellikle belirtmiş olalım ve tabii ki çift motorlu olduğunu da tekrardan belirtelim. Biz şimdi Sakarya Lezzet Rehberi'nde kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Hacı Baba Lokantası'na geldik ikinci durağımız için. Esnaf lokantası burası. Evet. 1952'den beri. Evet, 52'den beri burası açık. Süleyman abiyle beraberiz. Nasılsın Ben abi? Teşekkür ederim. Sağ ol. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok Allah teşekkür iyilik ederim. versin. Sağ olasın abi. Memnun olduk. Ne yapıyorsunuz abi burada? Şimdi sabahları saat 4'ten sonra çorba. 4. 4'ten sonra çorba hazır. Biz uyurken yani. Evet, 4'ten sonra çorba hazır. Saat 9, 10, 11'e kadar. Ondan sonra yemeğe dönüş yapıyoruz. Çok güzel. Evet, yani yemek her gün değişik yemek çıkartırız. Vallahi Süleyman abi inci gibi dizmişsiniz. Bravo. Evet. Ciğer çok güzel gözüküyor. Ispanak da çok güzel gözüküyor. Canımız çekiyor. Bir şeyler söyleyeceğiz ama şimdi sen 3. kuşaksın. Üçüncü kuşak. Nasıl başladı aslında? Hikaye amcanla başlıyor. Şimdi amcayla başladık, bulaşıkçılıkla başladık. Evet. Garson olduk, derken usta olduk. Öyle devam ediyoruz yani. 77 yılında da ortaklığa kabul etti amca. Evet. Hayırlı Öyle olsun. devam ediyoruz. Çok güzel. Kaç senedir bu işi yapıyorsun abi? 65 seneden beri. 65 seneden beri. Evet. Aynı işi yapıyorsun. Aynı iş yapıyoruz. Geçenlerde Japonya'da 90 yaşında birine 65 yıldır çalıştığı iş yerinde ödül verildi. Dediler ki 65 yıldır aynı işi yapıyorsun diye. Sana da vermek lazım. Nasip olursa oğlum da 4. kuşak. Evet. O da 30 sene oldu artık aşağı yukarı. Kaç yaşında? 47 yaşında. 30 sene olduysa 17 yaşında soktun dükkanı o zaman. Tabii 17 yaşında Ama geldi. torun da burada. Torun da işte bir sene oldu geleli. Bir sene mi? Hayırlı olsun Ahmet. Güzel. sene oldu Ahmet'le yani. başlamış oldu. Güzel. Evet. Peki abi şöyle yemekler değişiyor mutlaka ama aslen Sakaryalı mısın sen de? Aslında Hendek'ten gelmiyoruz ama Hendek. Sakaryalı sayılırız. Tamam. Buralı. Tam çarşıdasınız. Tabii. Bu caminin camisi, Şerefiye Camii. Şerefiye Camisi'nin tam altında. Şerefiye Camii 52 yılında ibadete açıldı. O gün bugün devam ediyor yani. Çok güzel. Burası da açıldığı günden beri hep burada Aynen. mı? İlk olarak gelen kişilerden. 74 yıldır aynı yerde ya. Evet, İnanılmaz. ilk olarak evet. Gerçekten bravo. O zaman yemeklerle ilgili biraz konuşayım istiyorum. Neyi nasıl yapıyorsunu soracağım. Mesela eti her zaman aynı kasaptan mı alıyorsun? Sebzeyi? Şimdi şöyle, kasabı kolay kolay değiştirmeyiz. Evet. Eti bozmadıkça, istediğimiz yerden verdikçe aynı yerden devam ediyoruz. Çok güzel. Peki genellikle Sakarya halkı kuzu mu dana mı seviyor? Daha çok dana sever. Dana. Dana sever. Kuzu eti çok nadir. Şimdi 70 yıllarında kuzu aşaması yapardık. Yemez oldular yağlı diye. Evet. Yağlı diye yemediler. Daha Abi, çok yağlı dana. daha güzel değil mi ya? Ya daha iyi, daha güzel ama anlatamıyorsun ki şimdiki müşteriye bir şey diyemiyorsun. Peki ne yiyelim? Ne arzu ederseniz tas kebap var. Şu tas kebap mı? Evet, şöyle tas kebabımız bak her gün böyle. Köftemiz bu fırın köfte diye geçer. Aslında salçalı köfte gibi filan. Tamam. Patlıcan kebap veya musakka veya karnıyarık. Çok güzel. Kuru fasulyemiz. Neyin abi? Kuru fasulye mesela
olmasa olmaz dükkanın. Sabit. Çok güzel söylüyorsun. Kuru fasulye. Kuru fasulye. Hızlı söylüyorsun. Çok güzel. fasulye. Süleyman abi o zaman şöyle yapalım. Ben şundan alayım bir tane. Tamam. Patlıcan musakka mı oluyor? Evet, patlıcan kebap. Patlıcan kebabı. Evet. Ciğer alayım. Olur. Olur. Pilav üzerinde az kuru alayım. Tamam. Olur mu? Tamam canım, ne demek. Vallahi teşekkür ederim. Arzun ne derse. Ama şimdi normalde gelenler çorba da içmesi lazım. Demin içen oluyor. Demin söyledi bir müşteri. Ne dedi bana? Ne istedi? İşkembe. İşkembe istedi. Evet. İşkembe efendim siz mi yapıyorsunuz komple? Kendimiz yapıyoruz. Temizliğini de. Tabii. Tamam, çok güzel. Şimdi o kadar karıştım ben. Bence sadece yemek yerim. Çorbaya daha sonra geleceğim ama sana. İnşallah. Tamam. Çorba olmasa olmaz. Bu dükkanın yıllardan beri olmasa O olmaz. zaman çorba söyleyeceğiz mecbur. Bak şimdi olmadı. Abi o zaman bir işkembe alayım. Patlıcan alayım. Tamam. Pilav üstü kuru alayım. Tas kebabı bırakalım o zaman. Hadi tas kebap da olsun ya. Tamam bakalım Olsun. tadına. Hadi bıraktım sana. Bırakmak yok. Olacak. İkinci durağımız için Hacı Baba Lokantası'na geldik. Burası birçok Sakaryalı arkadaşımın özellikle gitmen gerekiyor dediği yer. 74 yıldır açıklar. 1952 yılından beri açıklar. Az önce zaten Süleyman abiyle beraber sohbetimizi gördünüz. Yemekleri çok güzel anlattı. Burayı çok güzel anlattı. Şu an 5. kuşak işin başında Ahmet. Burayla ilgili özellikle söylemem gereken şey Google Maps'te lokasyon yanlış yeri gösteriyor. Şerefiye Camii'nin altına gelmeniz gerekiyor. Şerefiye Camii'ni bulun ya da ben size doğru konumu işaretleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Açıklama kısmına bakarsanız onu da görebilirsiniz. Şimdi önümüzde 4 tane tabak var. Buranın imza tabaklarından işkembe var. Bu işkembeyi öncelikle kaynatıyorlar, ardından suyunu atıp küçük kuşbaşı şeklinde doğruyorlar. Doğradıktan sonra da bunu tekrardan kaynatmaya başlıyorlar. İkinci kaynatmadan sonra suyunu yine atıyorlar, ardından tekrar yeni bir suyla beraber kaynamaya bu sefer kömür ateşinin üzerine bırakıyorlar. Sabaha kadar ağır ateşte pişiyor. Aynı zamanda terbiyesini hazırlıyorlar. Yoğurt, un ve yumurtayla beraber terbiyesini hazırlayıp içine katıyorlar. İlikli kemik suyuyla beraber o şekilde sabaha kadar fokur fokur kaynıyor. Kime sorsam herkes bunu içmen lazım diyordu. Bundan başlıyorum o yüzden. Bol sirkeli. Kıvamı bayağı yoğun bu arada. İşkembe çok güzel temizlenmiş. Tadı çok güzel geliyor. Yoğurt terbiyesi direkt damakta kendini belli ediyor. Böyle kaymak gibi direkt yuttuğun zaman damaktan gidiyor. O benim hoşuma gitti. Özellikle kuşbaşı şekilde doğranması da güzel bence. Çok güzel. Bunu kenara ayırdım. Hemen kuru fasulye pilavımızı aldık. Üf, çok güzel olmuş. Fasulye çok güzel. Salça abartı değil. Bundan dolayı fasulyenin tadını çok güzel alıyorsun. Ama yanına bir tas kebap güzel gider. Baksana şuna. Suyuyla beraber. Hı-hı. Yani bunun raconu bu. Her zaman söylüyorum. Üf. İyice ya da kalsın orada o. O sohbete devam etsin. Ben şöyle pilavımdan da biraz daha alayım. Pilav da güzel. Tane tane geliyor. Tam bir sanayi esnaf lokantası pilavı olmuş bu. Üzerindeki kuru fasulye ikisi beraber çok uyum sağlıyor. Dediğim gibi salçalı olmadığı için de hiçbiri birbirinin önüne geçmiyor. Pilavı çok kaçırma abi de. Gidecek yolun. Doğru söylüyorsun. Şunu bir tadına doyasıya bakayım ya. Bunun tadı tuzu çok güzel. Bir de doğranış biçimi olarak biraz daha küçük doğramışlar. Dana arka buttan yapıyorlarmış. Onu da özellikle belirteyim. Yani hem bu patlıcan kebabındaki hem de tas kebaptaki etler dana buttan. Oyuncu değişikliği. Patlıcanı ben çok seviyorum. Her zaman söylediğim gibi. Bunu et yemekleriyle çok yakıştırıyorum. Bak patlıcan mevsimi değil ama ona rağmen çok güzel. Yemekler kadar güzel bir içeceğimiz de var. Burada çilek hoşafı. Bunu da katkısız şekilde şeker katmadan yapıyorlarmış. Tadına bakıyorum bunda. Oo bak bu çok güzel. Muhammed bundan mutlaka. Bundan alabiliyorsak alalım ya. Ben şuradan 1,5'luk pet alayım. Bundan alabiliyor muyuz abi? Pet şişeyle satıyor musun? Satmıyor musun? Bana satarsın ama. Aşırı derecede ferah. Evet. 4 tabak birbirinden güzel. Ama işkembeyi gerçekten sevdim. Onu özellikle söyleyeyim. Geldiğiniz zaman çorba içmeniz gerekiyor. Çorba için bir yer ayırın çünkü buradaki yemekler ve birçok çorba piştikten sonra kömürle alttan ısıtmayla böyle dinlendiriliyor aslında. Ağır ateşte böyle yavaş yavaş sıcak tutuyor. Eğer cuma günü gelirseniz de komple kömürde pişirilen bir irmik helvası var. Onu da tavsiye ediyoruz. Çünkü biliyorum ki o irmik helvası çok iyi. Bütün arkadaşlarım söyledi.
Ama maalesef gününü söylemedikleri için bugün gelmiş olduk. Artık bir cuma günü de geleceğiz tekrardan. Ben adisyonu istiyorum. Ardından sıradaki durakta devam edeceğiz. Az işkembemiz var 70 lira. Patlıcan kebabımız 300 lira. Tas kebabımız var 350 lira. Kompostomuz var 70 lira. Pilavımız var 90 lira. Biz burayı tamamlıyoruz. Muhammed'le bölüşüyoruz. Ardından 3. durakta biraz daha böyle et olayına girelim artık. Hadi girelim. Adamları gördün mü? 200 kilo tavuk göğsünden döner yapmışlar. Çark Lezzet Döner diye bir yer. Hayatımda gördüğüm en büyük tavuk dönerlerden biri. Aslında burada dönerler büyük takıyorlar bayağı. Demek ki seviyorlar. Bir de böyle çok güzel bir ekmeğin içine patates kızartmasıyla beraber koyuyorlar. Ben aç olsam şu anda atmıştım bir tane. Çünkü tavuk döner her yerde yenmiyor. Buradaki güzel gözüküyordu. Devam edelim o zaman. Şimdi birazcık köfte ve pirzolaya girelim. Hadi. Sakarya'daki lezzet keşfimiz devam ediyor. Gürkan Et Lokantası'na geldik. Burası bütün Sakaryalıların mutlaka gitmelisin dediği yerlerden bir tanesi. Yazın özellikle yer bulma şansı çok zor. Kapıdan bile çeviriyorlar. Hakikaten araçları park ediyorlar. Yola kadar uzanıyor böyle. Otopark doluyor, insanlar sıra bekliyor. O yüzden gerçekten çok yoğun bir yer. Şu an tam mevsimi. Ramazan'da kapalılar ama Ramazan öncesinde gelmek isterseniz bence çok güzel bir alternatif olacak sizler için. Çok iyi bir lezzet durağı. Önümüzde buranın bir sürü lezzetinden var ama özellikle yemeniz gereken külbastısı, pirzolası ve köftesi var. Bir kişilik karışık ızgara tabağı var. Onu tercih ettim. Aynı zamanda buranın imza tabaklarından hem mezeler var hem ara sıcaklar var. Onlardan söylemiş olduk. Çerkez peyniri eritmesi var burada. Üzerine bir tereyağı dokunuşuyla beraber ısıtılıyor. Gevurdağ salataları var. Üzerinde yine çerkez peyniri var. Burada kendi yapmış oldukları el kesimi patatesleri var. Yakında bir çiftliğe yaptırmış oldukları daha yoğun kıvamda bir süzme yoğurtları var. Aynı zamanda kendi közledikleri bir köz patlıcan var. Merkezde bir fırından aldıkları esmer ekmek var. Bence dört dörtlük bir sofrada buluşmuş olduk hep beraber. Nereden başlayacağım? Ben pirzoladan başlamayı tercih ediyorum. Çünkü masada her zaman en sevdiğim lezzet genellikle öyle oluyor. Normalde elle yerim ama şimdi şöyle çatal bıçakla girişmiş olalım. Bu diğer pirzolalara göre biraz daha büyük. Nedenini birazdan anlatacağım size. Çünkü buranın tarzı bu. Yani dışarıdaki birçok yerde satılan küçük pirzolalar gibi servis etmiyorlar. Hatta şu an kesmiş olduğum pirzola tek bir tane gözükse de burada 2 tane pirzola var. Yağlı ve çok lezzetli. Ve çok güzel pişmiş. Şimdi pirzolayı anlatayım. Normalde pirzolayı ne yaparlar? Kaburga kısmını keserler, her bir parçasını değerlendirirler değil mi? Burada bir dolu bir boş şekilde tercih ediyorlar. Ne demek bu? Kaburga kısmının üst 3 tane kemiğini bir kere kullanmıyorlar. Ondan sonraki kısımlar daha yağlı. Bundan dolayı bir kemikli yanındaki kemiksiz kısmını yani kemiğini arındırarak tek bir kemikle beraber 2 tane pirzolalık eti tutuyorlar. Bu da kocaman bir et demek. Yani normalde bir pirzola kemiğini tuttuğunuzda o kadar büyük bir et olmaz. Burada 2 pirzolanın eti var ama 1 tane kemiği var. Öyle söyleyebilirim. İlk baştaki 3 tanesini de farklı yerlerde değerlendiriyorlar ya da dışarıdan gelip alan restoranlar varmış onlara veriyorlar. Bana ilginç geldi çünkü bugüne kadar hiç görmediğim bir şey. Hem et olarak hem yağ olarak birazcık daha büyük bir pirzola. Kalem olarak düşündüğünüzde 125 gramlık bir ete tekabül ediyor. Dışarıdaki birçoğu 65-70 gram civarına tekabül eder. Dolayısıyla burada 2 tane yediğiniz zaman dışarıdaki 4 taneyle eşitlenmiş oluyor. Köfte tabii ki kocaman bir köfte görüyorsunuz. Bunu altını, üstünü, yanlarını her yerini pişiriyorlar. Bu da buranın yine imza lezzetlerinden bir tanesi. Köftede dana kaburga var. Kuzunun da kaburga kısmının üst kısmı var. Dolayısıyla yağlı bir köfte olduğunu umuyorum. Ben şimdi bir köftenin tadına da bakayım. Bayağı büyük bir köfte. Her biri 125 grammış. Onu da belirtmiş olalım. Çok baharat tadı gelmiyor. Et tadı alıyorum daha çok. O yüzden güzel. Çok sıkı bir köfte. Aşırı da yağlı değil bu arada ama et tadı alabildiğim köfte olduğu için de beğendim. Güzel. Kendi tarzlarını oluşturmuşlar. Farklı. Yemek böyle olmalı abi. Damağı doldurmalı. Bol bol gelmeli böyle. Şimdi burada çerkez peynirimiz var. Birazcık beklettim. Dondu mu? Uf, seslere bak. Tabii dondurmuşum biraz maalesef. Şöyle kesiyorum ama üstü çıtır çıtır olmuş ya. Bol tereyağlı.
Üstü kabuk bağlamış, çıtır çıtır olmuş. Bir et restoranında eritme peynir gerçekten güzel oluyor bence. Bu şekilde bol yağlı şekilde tercih edilebiliyor. Yoğurttan da bir hemen bakalım. Normale göre daha katı. Çok güzel ve yağlı. Çok güzel. Bundan umutluyum. Altın gibi kızarmış vallahi. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Valla insan bu masadan kalkmak istemez. Ben buradan sonra nereye gideceğim? Güzel yerlerimiz var gene. Devam etmemiz lazım ama bu sofrada Sapanca Gölü'ne doğru böyle günü batırmak isterdim. Burası bence böyle arkadaşlarla uzun süre sohbet etmeli, manzarayı izlemeli, vakit geçirmeli bir mekan. Dolayısıyla geldiğiniz zaman böyle uzun uzun oturacağınızı düşünün. Aynı zamanda içki de var. Ondan da bahsedeyim. Hani arayıp da bulamayacağınız bir içki yok burada. Viskisinden şarabına, birasından rakısına kadar her şey var. Bunu da yiyorum. Şimdi burada gevurdağ salatamız var. Gevurdağ salatasının üstünde de Çerkez peyniri var demiştim. Ve güzel bir suyun içinde. Yani salatanın sosu var. Dolayısıyla ekmek banmalık olmuş bu. Muhammed ne diyorsun? Salata severiz değil mi? Abi ekmek de çıtır çıtır. Üf, şamandıra en sevdiğim şey. Bu dünyada bir lakap takılacak, şamandıracı desinler bana. Her masada bir şamandıramız var. Çok güzel. Şimdi son lezzetimize geldik. Ama öncesinde bir biber dokunuşu yapacağım. Acı mıdır acaba ya? Ha? Kayseri'de kurtardık. Çok güzel lezzetli biberler yedik. Bakalım bu nasıl? Acı değil. Aslında acı da beni kesmiyor artık bu acılar. Ne acılar yedik. Ne acılar çektik. Şimdi külbastımız burada. Külbastı bayağı bir yan kısmı yağlı bırakılıyor. Bence buradaki en değerli lezzetlerden bir tanesi de bu. Bunun da aynı şekilde alındığı bölgede en baş kısımdaki kısımlar bırakılıyor. Orta kısma doğru daha yağlı olan kısımları alıyorlar. Şimdi şöyle bir kesip tadına bakayım. Abi full yağ, full et. Bak yarısı yağ, yarısı et. Pamuk. Bir pamuk varsa o burada masada. Gerçekten çok güzel. Buradan kalkmak istemiyorum ama mecbur kalkacağız. Masadaki en sevdiğim lezzetlerden mutlaka söylemeniz gereken külbastı, pirzola masada mutlaka olmalı. Köfte için bir şey diyemem. Birazcık daha çünkü yağlı köfte seviyorsanız, böyle Trakya usulü köfte seviyorsanız bu mutlu etmeyebilir. Ama doyurucu ve ette de aldığınız bir köfte. Mutlaka peynir eritmesi olmalı. Şunun tadına bakmadım. Yani niye söylemiyorsun? Kendileri közlüyormuş. Bu da güzel. Ve ızgara tabağıyla çok uyum sağlıyor. Patates çok güzel, çıtır çıtır. Yoğurt çok güzel. Burada masaya gelebilecek daha fazla mezeleri var. Onu da özellikle belirteyim. Kendi yaptıkları mezeleriyle dört dörtlük bir yer bence. Birazcık da buranın mazisiyle ilgili bahsetmem gerekiyor. 70'li yıllarda başlıyorlar aslında. İlk olarak 70'li yıllarda başladıklarında bütün sezon boyunca açık değiller. Sadece bahar aylarında ve yaz aylarında açıklar. Ve burası önünden yol geçiyor, görmüşsünüzdür. Burası eski İstanbul yolu, yani E5 olarak geçiyor. Otoban yapılmadan öncesinde insanlar İstanbul'a bu yoldan geçiyorlardı. Dolayısıyla yol üstü lezzet durağıydı o zamanlar. Şimdi de Serdivan'da hizmet veriyorlar ve yaz aylarında gerçekten full çekiyorlar. Kışın da geleceğiniz zaman bence eğer ki cam kenara oturmak istiyorsanız önden rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi Ramazan ayında kapalılar ama normal zamanda Ramazan sonrasında buraya gelmek istediğinizde bir rezervasyon bence gerekir. Yazın rezervasyon almıyorlar. Kapıdan giriyorsunuz ve o şekilde yemeğinizi yiyip kalkıyorsunuz. 2000 yılında Selman Bey amcasından burayı devralıyor. Burayı çalıştırmaya başlıyor. Yaz kış 4 mevsim. Yaklaşık olarak o zamanlar 4-5 kişi başlamışlar. Şu an 40 kişilik bir ekipleri var. Hem mutfak ekibi hem servis ekibi, salon ekibi çok profesyonel. Buraya gelen birçok kişi var. Bana da buraya en çok tavsiye eden kişi kimdi biliyor musunuz? Toprak Razgatlıoğlu. Evet, MotoGP'de yarışıyor bu sene. Toprak'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dört dörtlük bir tavsiyede bulunmuş. Ara sıra o geliyor. Haftada 2 gün geliyormuş. Hatta Kenan abiyle beraber geliyorlarmış bazen. Bu pirzola, bu köfte, bu patates de hakikaten muazzam bir menü oluşur. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir MotoGP pilotunun da bu kadar lezzetli yemek yiyebileceğini tahmin etmiyorum. Bu sene tabii ki MotoGP'de Toprak Razgatlıoğlu'nu desteklemeye de gideceğiz. Beraber hatta bir video çekebilirsek çok güzel olacak. Hem yemek yeriz hem de Toprak'ın şampiyonluklarını kutlarız diye düşünüyorum. Efendim ben adisyonu istiyorum. Adisyon gelsin. Ardından sıradaki durağımıza devam edeceğiz. Adisyonumuz geldi ve aynı zamanda ballı cevizli muzumuz geldi. Bu
tabii ki buradaki tek tatlı olduğu için söyledim. Bunu da size göstermek istedim. Bayağı bir dolu dolu geliyormuş. Şimdi hesabımızda kuver kişi başı 50 lira, gevurdağ salatası 125 lira, patates cipsi 150 lira, fırın peynir 300 lira, köz patlıcan 280 lira, süzme yoğurt 200 lira. Etleri ayrı ayrı söylüyorum ki normalde kalem kalem olarak da söyleyebiliyorsunuz. Kuzu külbastı 85 gram geliyor. Her bir adedi 300 lira. Kuzu pirzola 250 gram 2 adet var. 980 lira. Köfte 250 gram 2 köftemiz var. 550 lira. Ballı cevizli muzumuz 250 lira. Toplamda 3185 lirayla buradan yolcu olacağız. 3185 lira ama 2 kişilik neredeyse masada, hatta 3 kişinin bölüşebileceği kadar ürün var. Buradan doymadan kalkılmaz. Bence fiyatlar da iyi. En azından bu lezzette, bu kalitede, bu serviste iyi bir hizmet aldığınızı da özellikle söylemem gerekiyor. Şimdi şunun tadına bakalım. Genelde hep arabayı şarja takıyoruz. Biraz da kendimizi şarja takalım. Çok güzel. Özlemişim. Bunu normalde böyle güzel, hakikaten eski restoranlar yapar. Lokal Edirne'deki meyhanelerde falan çok fazla görürüz. Burada da görmek beni sevindirdi. Bal, muz, ceviz en sevdiğimiz. Ama dikkatli olmak lazım. Hadi bakalım, sıradaki durakta görüşürüz. Bal, muz, ceviz. Bal, muz, ceviz. Cidden YouTuber musun abi? Evet. Benzemiyor değil mi? Yaşta bir 40 Ay, geçince. böyle YouTuber'la konuşmayı çok hayal ediyordum ya. Valla. Adın ne? Özay abi. Özay. Evet, Onur ben evet. de. Memnun oldum. Ben de abi. Ne yapıyorsun? Ya abi. Okula ara verdiniz tabii. Evet abi. Bisiklet yerine geçiyordum. Öyle mi? Evet abi. Sen de atlayıp hopluyor musun orada? Evet abi. İyi, bazen hadi oluyor. bakalım. Dikkat et. Bir şey kırma, tamam mı? Sen de abi. Hadi bakalım. Dikkat et. Görüşürüz. Tamam. Bay bay Özay. Bay bay. Yemeklere kısa bir mola verdik. Şu an Sakarya'daki Mono Cafe'deyiz. Güzel bir kahvem var. Önümde de San Sebastian cheesecake'im var. Ben bir önce tadına bakayım. Çok güzel. Şu anda Kolombiya Geisha içiyorum. Biraz kavun aroması var. Çekirdekleri kavun kabuklarıyla beraber karıştırdıkları için de üzerine sinmiş oluyor. Buranın benim için özelliği şu. Benim çok sevdiğim arkadaşım, Japonya videolarından hatırlayacaksınız, Burak Kan'la beraber video çekmiştik. Burak'ın abisi buranın sahibi Murat Kan. Kendileriyle herhalde buraya ilk geldiğim zamanlarda, Sakarya'ya ilk geldiğim zamanlarda 12-13 sene öncesinde Mono Cafe'yi ziyaret etmiştim. O zamanlar başka bir yerleri daha vardı. Restoran olarak hizmet de veriyorlardı. Ama kahve her zaman onların olmazsa olmazı. 2005 yılında kuruldular bu arada, onu söylemek lazım. 21 sene öncesinde Sakarya'da kurulan ilk kahve dükkanı. Kahve kavurucuları, aynı zamanda San Sebastian Cheesecake'i de burada ilk defa yapanlardan biri. Çünkü San Sebastian Cheesecake hem Burak'ın hem de benim sayemde Türkiye'ye yayılmış bir tatlı. Nedenlerini de biraz anlatacağım ama öncelikle Mono Cafe'den bahsedeyim. Şimdi hikaye aslında şöyle başlıyor. Murat abi ve Burak kahve tutkunu insanlar ama aslında aileden geliyor kahvecilik. Murat abilerin baba tarafından dedesi kömür pazarında o zamanlar bakkal ve büyük bir bakkal bu arada, hani market gibi düşünün. Orada yeşil çekirdeği alıyor, evinde kavurup satıyormuş. Yani kahveyi kavurup satma işi 1940'lı yıllarda baba tarafından dedesiyle başlamış. Anne tarafından dedesi ise kahvehanesi varmış ve o da kahve yapıp, özellikle Türk kahvesi üzerine yapıp satarmış. Şimdi tabii burada birçok kahve çekirdeği getiriyorlar. Çok fazla kavurma yapıyorlar. Hatta birçok markete de buradan Türk kahvesi veriyorlar. Diğer kahvelerden veriyorlar. Sakarya'daki Essen marketlerinde mesela onların kahvelerini satıyorlar. Türkiye'de ilk defa duyduğum için söylüyorum, yumuşak içimli Türk kahvesi yapıyorlar. Eğer ki kahve kültürünüz yoksa veya böyle eşlik etmek için içecekseniz de o kahveyi de buradan tercih edebiliyorsunuz. Arka tarafta bir menüleri var. Çok aşina olduğumuz bir menü aslında. Birçok zincir kahvecide gördüğümüz tarzda ama kendi tarzlarını yaratmışlar. En azından şöyle söyleyebilirim, hani birçok kişide olmayan ürünleri de var. Cimbali bir makineleri var, görüyorsunuz. O gerçekten iyi bir makine, yeni bir makine. 3 tane portafiltre yeri, bir tane de demleme alanı var. Bu benim açıkçası gördüğüm bir makine değil. Bugüne kadar ilk defa görüyorum. V60 gibi, işte pour over demleme usulüyle yapılan kahvelerin hepsini normalde elle yaparlar. Burada hem elle hem makineyle yapılabiliyor. İçtiğimiz kahve Kolombiya Geisha olarak geçiyor. 1750 rakımda yetişen bir kahve çekirdeği. Kahve içerken bir kavun kokusu alıyorsunuz. Neden alıyorsunuz? Kavunla fermente edildiği için.
Dolayısıyla meyve tatları çok baskın geliyor. Elde demleme usulüyle yapılıyor. Bunu yaparken tabii ki öncelikle kahveyi çekiyorlar. Taze çekiyorlar her sipariş anında. Ardından blooming dedikleri ilk başta bir kahvenin gazını alma işlemini yapıyorlar. Ondan sonra demlemeye başlıyorlar. Süreleri var tabii ki bu işinde. Zamanla demleyerekten 89 skor puanına sahip olan bir kahveden bahsediyoruz ve çok lezzetli bir kahve çıkıyor ortaya. Ben tadına bakayım bir daha. Sanki kavun tatları böyle daha baskın. Kahveyle beraber farklı tatlar almak isteyenler için güzel örneklerden bir tanesi. Bence bunun soğuk kahvesi de çok güzel olur. Özellikle sütle beraber ona çok yakıştırırım diye düşünüyorum. Tatlılarını sergiledikleri bir alan var. Orada görüyorsunuzdur. Brownie, cheesecake, San Sebastian. Aklınıza gelebilecek birçok tatlı var. Marlenka da var. Birçoğunu kendileri yapıyorlar. Marlenka hariç. Önümde de bir San Sebastian cheesecake var. Bunun tarifi aslında bizim Serkan isminde bir arkadaşımız var. Ali'nin karnı acıktı isminde bir hesabı var. Ondan geliyor. Burak eminim hani ilk bu işi başlatan kişilerden biri olduğu için, Türkiye'de ilk duyulmasını sağlayan kişi olduğu için bunun tarifi de direkt Serkan'dan geldi. Şimdi hikayesini anlatmak gerekirse San Sebastian'da bir gastronomi festivali yapılıyor. Oraya herkes gidiyor. Bütün şefler gidiyor. Burak da gitmek istiyor. Benim de o zaman millerim var. Burak'a bir uçak bileti alıyorum. Business bilet. Ve onu gönderiyorum. Lavina'ya gidiyor. Akşamında Lavina'da burnt Basque cheesecake yiyor. Yani o barın meşhur olan bu tatlısını yiyor. Orada o akşam paylaşıyor ve Instagram'da, ki biz Instagram'ın ilk fenomenlerinden biriyiz. 2012-2013 olması lazım. Burak o zaman paylaşıyor ve 600 bin izleniyor bir günde. Dolayısıyla bu cheesecake viral oluyor. Türkiye'de de cheesecake'i yapmaya başlıyorlar. Ben o zaman buna vesile olmuş oldum. Burak da paylaşmış oldu ve Türkiye'de yanık cheesecake duyulmuş oldu. Bu hikayeyi tabii çok fazla yerde anlatmıyoruz ama bugün ilk defa anlattım. Yeri geldiği için anlatıyorum. Türkiye'de ve aynı zamanda Sakarya'da ilk yapılan yerlerden bir tanesi de Mono Cafe. Ondan dolayı burada bunu denemek istiyorum. Bu Serkan'ın tarifi direkt tadından belli ediyor. Göstereyim kardeşim. Bahmet diyor ki abi göremiyorum. Şöyle göstereyim sana. Önemli olan damaktaki tadı. Çok güzel. Şu tarafta bir köşe var. Burak'ın yaptığı bir köşe. Orada birçok kişi kendi bardağını yurt dışından getiriyor. Altına ismini de yazıyor. Gayet güzel bir köşe olmuş. Dışarıda oturma alanı çok geniş ve sürekli bir sirkülasyon var. Gördüğüm kadarıyla Sakaryalılar da kahve içmeyi çok seviyorlar. Özellikle duble Türk kahvesi çok fazla tercih ediliyor. Ben bu kahveyi çok sevdim ama çıkarken bir tane de espresso içmem gerekiyor. Son durağımıza gitmeden önce espressoyu içmeden önce de fiyatları söyleyeyim. Kahve 199 lira, cheesecake de 220 lira. İster el demlemesi, isterseniz de makine demlemesi 199 liraya kahveyi içebiliyorsunuz. Sıradaki durakta görüşürüz efendim. Sakarya Lezzet Rehberi'nin son durağı için Köfteci İsmail'e geldik. Köfteci İsmail 1928. Eyvallah. Ama nedenlerini Yavuz abiye sormak istiyorum. Yavuz abi seninle herhalde görüşmeyeli bir 6-7 sene oldu mu? Vallahi oldu ya. Pandemi öncesinde en son görüşmüştük. Aynen o zaman görüşmüştük. Eski dükkanda o zaman. Oradaki dükkanda görüşmüştük. Şimdi neredeyiz şu anki bulunduğumuz yer? Şu anda burası Kent Park diye geçiyor. Kent Park. Evet, eski stadyumun arası. Ama çok güzel olmuş orası. Çok teşekkür Vallahi ederim. gerçekten Sağ çok olasın. beğendim. Aynen. Dükkan şıkır şıkır gerçekten çok güzel. Bir de Teşekkürler. her şey o kadar önümüzde ki böyle yani mutfak direkt açık Açık mutfak. mutfak tabii Evet. tabii. Önümüzde yapılıyor. Evet. Ben zaten eskiden beri çok seviyorum. Beni Instagram'da takip edenler bilirler. Yani Yavuz abilerin hakikaten hem işçiliği çok iyi, hem ürünleri çok iyi, hem de böyle Sakarya'da çok fazla kişinin, hatta çoğu kişinin yapmadığı şeyleri ilk defa onda denedik. Eyvallah. Tahinli dondurma bunlardan biri. O, Yani kabak tatlı Kabak. zaten inanılmaz. Ama eyvallah. köftelerin bambaşka her zaman. Sütlü kadayıf. Sütlü kadayıf aynen. Aynen. Bunların hepsini saymaya başlarsak bir sürü şey sayarız. Aynen. Hikaye nasıl başladı peki? Hikaye aslında mübadeleyle, Balkan göçüyle dedemler Pirlepey şehrinden, Makedonya'nın Sakarya'ya geliyorlar, Adapazarı'na. Aynı Üsküp yani, çok Evet. benziyor. Orada başlıyor yoğurtçuluk ve köftecilik yapmaya. Ondan sonra dedemin vefatıyla beraber Allah rahmet eylesin. küçük bir yangın geçiriyor dükkanımız ve babam Uzunçargı taze Uzunçargı'da başlıyor köfte satmaya. Vallahi yaklaşık 1928, herhalde bir 98, yani 100'e Bize az yaklaşıyoruz. kaldı. Evet. İsmail Cem, Eren Köprülüoğlu 4. kuşaklar. Biz 3. kuşağız. Evet. Böyle vallahi devam yani. Çok güzel. Şimdi İsmail'le de tanıştıracağım sizi. Onunla yemekleri konuşacağız. Ne yiyeceğimizi konuşacağız ama buranın hakikaten farklı bir ruhu var bence. Islama köfte nedir'i birazcık anlatmak gerekiyor. Çünkü Sakarya dendiği zaman akla da o geliyor. Sizin de ana ürününüz o. Evet, köfte deyince de insanlar hep bütün özelliğini köftede arayarak ama ıslama köfte farklı bir
konsept çünkü hani biraz ben şeye de benziyorum. Onları denediğim zaman da hep aynı şeyi hissediyorum. İtalyanların Napoli'deki o yoksulluk pizza, Evet. yoksul yemeği gibi. Biraz ıslama köfte müsebesinin öyle. Çünkü bayat ekmek olmadan olmaz. Kemik suyu güçlü bir besleyici. Kemik suyunu da ıslatıp tekrar ızgarada şey yaparak öyle güzel bir ürün ortaya Ana çıktı. malzeme aslında Evet. bayat ekmeğin Evet. yağlanarak, güzel ısıtılarak ve Islatarak ve ızgaralanarak. soslanarak Evet. pişirilmesi. Evet. Hatta aynısının bizde döneri de var. Trit döner diye geçiyor. Ya ona yetişemedik. Şimdi Her gün akşam saate saat- kaldık valla. Ona özellikle geleceğim. Hakikaten herkes Aynen. söyledi ki dönerini ye. Hele ki Burak'la konuştuk. Burak Kar. Evet. Evet. Yani dedi ki bence Sakarya'daki en iyi döner dedi. Eyvallah. Yani sağ gidip olsun. yemen lazım dedi ama yetişemedik. Bir sonraki sefere gösteririz inşallah. Valla 2-2,5 gibi bitiyor. Biz ikinciye bir daha takmıyoruz döneri. Evet. O da ıslama köftenin döner hali gibi. Ekmek yerine pide var. Evet. O da kemik suyunla bayat pide ıslanılıyor. Üzerine, Ama sossuz galiba değil mi o? Onun içinde sos yok. Tamam. Ondan sonra gene üzerine yoğurt, sarımsaklı yoğurt ve döneri döşüyoruz. O da bir boşnak yemeğidir. Süper. Hep Balkanlar yani. Bizdeki bütün ürünler Balkan ürünleri. Çok yani. güzel. Peki beraber Balkanlara gidiyor muyuz? Aa gitmez Ha, miyiz? yapmamız Ben- lazım. Ben yeni geldim. Bir ay önce geldim Üsküp'ten. Vallahi Sürekli geziyorum valla. ben Üsküp'ü çok özledim. Belki de aynı. beraber gideriz. İnşallah, inşallah. İnşallah güzel olur. İnşallah. O zaman abi sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Şimdi ederim. İsmail'le Bana beraber sağlık. biraz yemek Tamam. muhabbeti yapalım. Tamam. Çok teşekkür ederim tekrardan. İkinci İsmail. Aynen. İsmail seni bekliyorum. Gel. Şimdi İsmail Cem'le beraberiz. Kaçıncı kuşaksın? Dördüncü kuşak olur. Dördüncü kuşak. Yavuz abinin oğlu. Artık işin başında. Ben hatırlıyorum 6-7 sene öncesinde gene vardın O ama zamanlar daha küçüktüm abi. Küçüktün. Evet, okul vesaire. Şimdi bitirdik, artık buradayız. çok güzel. Hayırlı olsun. teşekkür Aslında ederim. çok fazla ortak arkadaşımız var. Evet, baya. Toprak onlardan biri. Evet. Toprak Razgatlıoğlu. Aynı Çok zamanda selam olsun. Atahan onlardan biri. Abi, Hilmi abiler. Hilmiler. Evet, Çok fazla ortak arkadaşımız olduğu için de sohbetimiz çok güzel evet geçiyor tabii ki. kesinlikle. Ben sana biraz daha yemeği soracağım. Tabii ki. Şimdi bugün ne yiyeceğiz? Birazcık onlardan bahsedelim. Tabii ki bugün ıslama köfteyle başlayacağız abi. Tamam. Ondan sonra arkasına kabak tatlısı, Tamam. tahinli dondurma, sütlü kadayıf da yapabiliriz arzu ederseniz. Bir de tafça grafçe yapalım abi, ara sıcak. Tamam. O biraz daha Makedon usulü bir yemek. Evet. Aynı şekilde kuru fasulye güveçte oluyor. Tamam. Isıtıyoruz. Üstüne de 5 tane sucuklu köfte yapacağız abi. Sucuklu köfte. Evet. Bizim bildiğimiz ıslama köftedeki köfteyle farklı. Farklı, evet. Birazcık daha baharat oranları farklı ve basılış şekli de farklı aynı şekilde. Çok güzel. Ondan ona birazcık daha uyum sağlıyor. Daha Sucuk hafif- şeklinde mi basılıyor o biraz daha? Evet, birazcık daha ince ve uzun abi. Güzel. Burada geldikleri zaman insanlar ne yemeliler? Şimdi mesela sen bana diyorsun ki abi revani de yemen lazım. Revani Evet. biraz farklı. Evet. Yani Evet. aslında sıradan yemekler yok, sıradan tatlılar yok. Hakikaten sadece yemek değil, tatlı üzerine de çok fazla düşünmüşsünüz. Kesinlikle abi. Şeyi görüyorum mesela, pilav yapıyorsunuz, onu güvecin içinde. Evet, toprak aynı güveçte. şekilde evet. Biraz böyle usullerden bahsedersen, özellikle hani şunu şu şekilde yapıyoruz diye anlatırsan çok sevinirim. Mesela şeyi gördüm, özel bir detay, bunu söylemek gerekiyor. Ekmeği hep aynı yere batırmıyorsunuz. Evet, çünkü hep aynı yere batırırsak bu sefer çekme olayı tam istediğimiz gibi olmuyor. Bu ekmeğin yumuşaklığını daha fazla hissetmek için abi farklı yerlere batırıyoruz. Yani bir sol tarafa batırıyorsan bir evet, sağ tarafa evet, batırıyorsun. kesinlikle çünkü Farklı yağları alman gerekiyor. evet farklı yağlar alıyor, dalgalanıyor içindeki sıvı. Onların hepsi bunlar için aslında küçük ve önemli detaylar. Kesinlikle. Bana demin gösterdi usta içeride. Aynı yere batırdı 2 tane. Hakikaten ekmek emmedi. Evet, Yani gerçekten öyle farklı bir olay oluyor. Bu da işin ince kısmı diyebiliriz abi gerçekten. çok güzel. Peki köftenin karışımı ne? Köftenin karışımı dana kaburgadan oluyor abi. Çok güzel. İçinde klasik karabiber, ekmek, tuz. Ekmekle bağlıyorsunuz. Evet, ekmekle bağlıyoruz. Ama böyle küçük küçük. Gramajları çok Evet, düşük evet. galiba. Normal köfteye göre birazcık daha küçük oluyor ısınma köfte. 10 gram, 15 gram. Evet, O civar- bir o civar. porsiyonda da 110 gram oluyor abi. Çok güzel. O zaman fazla olduğu için aslında bunu yerken ben hep söylüyorum. Islama köfteyi ekmekle beraber yemen lazım. Kesinlikle katılıyorum. Bazen ekmeği ayırıyorlar kenara. Evet, evet. Yani Ben de- o hiçbir anlamı olmuyor. o zaman. Ben de kesinlikle katılıyorum. Hatta böyle ekmekten bir parça alıp üstüne köfteyi koyup kesinlikle böyle daha keyifli olduğunu, daha çok hissedildiğini inanıyorum ben de aynı şekilde. Süper. Peki kuru fasulye olan versiyonu ben Makedonya'da yemiştim. Evet. O usulle değil mi? Aynı usulle. Evet, aynı usulde güveçte kuru fasulyemiz. Ondan sonra ızgaranın üstünde de birazcık bekletiyoruz kuru fasulyeyi Tamam. güveçte abi. Sucuklu köftemizi 5 tane atıyoruz, pişiriyoruz. Üstüne sıcak şekilde masaya getiriyoruz abi. Müthiş. O zaman senden rica ederim onları Tabii ki. takipçilerle beraber hazırlayın mutfakta, ardından masada ben Hemen. onlara tadına bakayım. Hemen abi. Ama Hemen. tatlıları sonra da alacağım. Tamam. Ama biraz da azaltalım tatlıyı ya. Hiç problem değil abi. Yok yok şaka yapıyorum. Olsun abi. Yerim valla. Burada yiyeceğim. Son Aynen. durak ya. Artık önemli yiyorum. değil. Nasıl Eyvallah. halledersin Çok abi? sağ ol. Çok sağ ol Teşekkür abi. ederim. Evet, son durağımızdaki köftelerimiz geldi. Çok güzel bir salatamız var, piyazımız var, köfte sosumuz var ve tabii ki bir tane yoğurdumuz var. Bu yoğurdu bir göstermem gerekiyor. Kalıp gibi çünkü. Bunu bu şekilde yapın dedi. Birazcık sesli oldu ama
hiçbir şekilde çıkmaz dedi. Hakikaten bu şekilde güzel bir yoğurt. Ben ilk Tafça Grafça'dan başlamak istiyorum. Çünkü bunu ilk yiyeli herhalde 26 sene falan geçti. Tam 2000 yılında Üsküp'e gitmiştim. Orada Kozmos Kebap Evi diye bir yer var. Hala da açık. Orada yemiştim. İlk olarak garipsemiştim. Burada ilk defa denemiş oluyorum. Evet, köftesinde sucuk tadı alıyorum. Sade bir tadına bakayım. Güzel. Bu farklı. Ama tabii bunun yeri her zaman ayrı. Islama köfteyi çok seviyorum. Önce bir sade tadına bakayım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Islama köftedeki köfte dana kaburga etinden yapılıyor. %40 yağlılık oranına sahip. Gerçekten yüksek bir yağlılık. Dolayısıyla dışarıda birçok yiyeceğiniz ıslama köfteye göre daha lezzetli bence. Altındaki ekmek bayat ekmek. Az önce söylemişti İsmail. Bayat ekmeği yağ içinde ıslatıyorlar. O yağda da kemik suyu var. Toz biber var, kimyon var, tuz var. Bence ideal kombinasyon bu. Yani eğer ki ıslama köfte yiyecekseniz ilk olarak buradan başlamanız lazım. Çünkü başka yerlerde yediğimde genellikle ekmeği ya çok vıcık vıcık yapıyorlar ya da köfteyi düzgün pişiremiyorlar. Burada tam ideal şekilde her ikisi de yemeniz gerektiği gibi hazırlanıyor. Şimdi daha küçük bir porsiyon yapayım kendime. Bunu bence soğan piyazıyla yemeniz lazım. Fazla bir köfte daha gelmek istedi. Evet abi, olay bu. Ve kesinlikle bu köfteyle soğan çok güzel gidiyor. Gerçekten çok güzel. Nedenini anlamadığım şekilde Sakarya'da çilek kompostosu çok seviliyor. Bugün Hacı Baba lokantasında göstermiştik ama burada da çilek parçalarının olduğu bir komposto var. Bence biraz böyle yemekle eşlik edebilecek güzel bir komposto. Ben komposto kültürünü çok seviyorum. Onunla büyüdüğüm için. Genellikle dedemin esnaf lokantasında da komposto yapardık ve orada onu içerdik. Ve gerçekten bence yemekle uyum sağlıyor. Çilek kompostosu da birazcık daha böyle mayhoş, biraz daha böyle sakin bir tat veriyor. Yani yemeğin önüne geçmiyor ama iyi eşlik ediyor. Şimdi ızgarada görebilirsiniz. Bayat ekmeği usta bir yağın içine sol tarafa koyuyor, bir sağ tarafa batırıyor. Sürekli farklı yerlere batırıyor ki yağ emsin diye. Çünkü aynı yere batırdığında gerçekten orada ekmeği emmemiş oluyor. Bunu görünce şaşırdım çünkü hiç beklediğim bir şey değil. Sonuçta bir sürü bir yağ var. Ekmeğe batırdığın yer tekrardan emmesi lazım ama emmiyor. Gerçekten ilginç. Bu arada piyazımıza da bir giriş yapalım. Köfte varsa piyazda olmalı. Bir duş aldırıyorum şöyle. Yavuz abilerle biz pandemi öncesinde tanışmıştık. İlk beni buraya Burak getirmişti. Burak Kam. Ama hakikaten o zaman yediğim yemeklerin yani böyle tadı damağımda kalmıştı. Ne zaman canım böyle çekse hakikaten gelmek isteyip gelemedim. Bugüne kısmet oldu. Sakarya'ya gelmeyeli herhalde 6-7 sene olmuş. Baksana ya. Yani defalarca istedik ama gelemedik bugüne kadar. Kısmet bugüneymiş. Bir de İstanbul'dan yola çıkıp gelebiliyorsun ya rahat rahat. O da güzel bir şey bence. Mesela elektrikli aracımızla geldik. Bütün gün boyunca dolaştık. Hiç şarja takmadım. Az önce baktım %49 hala şarjım var. Bizi muhtemelen buradan geride döndürür. Yani hiç şarja takmadan Sakarya'ya gel, yemek ye, dolaş, ardından dön. Tek şarjla bunları başarabiliyorsun. Bu tabii ki birazcık da Ford Explorer'ın yeteneklerinden kaynaklanıyor. Birazcık da sürüş tabii ki. Şoföre de birazcık hak verin. Piyaz muazzam. Şimdi yoğurt kalıp gibiydi. Dökülmüyor. Güzel. Bu tam böyle pudra şekeri dök. Onunla beraber ye. Çok güzel. Burada sosumuz vardı. Köfte sosuna da biraz batırayım. Güzel. Hafif de acı. Ben onu şöyle yapacağım. İzniniz olursa. Ekmekle bunu alıp abi köfte ekmeğin zaten kötü olma şansı yok. Yani şu benim en ideal senaryom. Köfte yiyeceksem böyle ekmek arası yemem lazım. Ben bunu ağzıma atıyorum. Bu arada söylemeden geçmeyelim. Bu köfte coğrafi işarete sahip. Dolayısıyla Sakarya'ya özel. Yani burada yiyebilirsiniz bu tarzda en iyisini. Köfteci İsmail 1928'de bence yiyebileceğiniz en iyi yerlerden biri. Ben köfte faslını tamamlıyorum. Şimdi tatlı faslına geçelim. O da en sevdiğim yerlerden biri. Ardından adisyonu söyleyeceğiz. Tatlılarla baş başayız. 3 tane tatlımız var. Daha doğrusu bir tane dondurmamız var. Üzerinde bal kabağının ağdası var. Bal değil bu. Ben az önce bal mı diye sordum. Değilmiş.
Sütlü kadayıf var. Bu sütle beraber kaynatılıyor ama kadayıf yaş kadayıf olması gerekiyor. Onu özellikle belirttiler. Balkabağı tatlısındaki balkabağı Sakarya'nın coğrafi işaretli kabağı. 24 saatte hazırlanıyor. 3 aşamalı. İlk aşamada kısık ateşte 5 saat kadar pişiriliyor. Ardından ikinci aşamaya geçiliyor. O da 7-8 saat boyunca dinlendirilmesi. Bence en zor kısmı bu. Yani bunu yememek, orada 7-8 saat bekletmek biraz zor olsa gerek. Sonrasında da fırınlanıyor. Yaklaşık 5-6 saatte fırınlandıktan sonra böyle çok güzel ağdalı şekilde ortaya çıkmış oluyor. Üzerine manda sütü kaymağı, aynı zamanda ceviz ve tahin ekleniyor. Hangisinden başlayacağıma karar veremiyorum desem de tahinli dondurmadan başlamak istiyorum. Çünkü en çok özlediğim şeylerden bir tanesi bu. Muhammed bundan yemelisin. Tahinli cevizli dondurma. Şeker dengesi çok iyi. Bu yüzden kabağın şerbetini de koyuyorlar. Normalde dondurma hiç şekerli değil. Dolayısıyla birazcık tatlandırmak gerekiyor ama bence damakta tahin tadını bırakması inanılmaz. Yani benim için tahinli dondurmada zirve bu. Çok özlemişim. Gerçekten. Aşırı özlemişim. Şöyle tatlıyı önüme alayım. Kabak tatlısı benim en sevdiğim tatlılardan biri. Mevsiminde olursa. Şimdi en zor kabak Eylül ayındaki çıkan kabaklar oluyormuş. Çünkü pişirme şekli birazcık daha uzun sürebiliyormuş. Eylül'den Ağustos'a kadar kullanıyorlar. Yani bu dönemler aslında baktığınız zaman Şubat ayları en güzel zamanları. Bunun tadı farklı bence. Kabak tatlısı seviyoruz ama kabak çok lezzetli burada. Yani en önemli ana madde düzgün olmadıktan sonra kabak tatlısı yapmanın bir anlamı yok. Üzerindeki kaymak da çok güzel. Bugün video biterken kabak tatlısını mutlaka bitireceğim. Bunu sözünü veriyorum. Kenara koydum. Sütlü kadayıfımı aldım. Bu pişerken sütle beraber pişiriliyor. Dolayısıyla içine emiyor. Aynı zamanda çok da güzel bir şerbeti var gene. Sütlü şerbet. Kaymakla beraber, cevizle beraber bu şekilde servis ediliyor. Şu damlayanları şerbet ve süt karışık. Artık bu saatte internetten yemek siparişi, tatlı siparişi verirsiniz artık. Bak bunun tadını unutmuşum işte. Şimdi hatırladım. Biraz daha şekerli ama aşırı lezzetli. Aşırı. Ben kadayıfı çok seviyorum. Bir de sütle beraber inanılmaz oluyor. Görüntü icabıyla sence hangisi en güzel gözüküyor? Kabak tatlısı. Kabak tatlısı. Bir de bunu ye. Bu birazcık daha şekerli ama bu da inanılmaz güzel. Hakikaten İsmail söylerken hani abi bunu da ye, şunu da ye, bunu da ye derken haksız değil. Adam hepsini çok iyi yaptıkları için yani abi bunu da yemelisin, bunu da özlemişsindir. Hep onları söylüyor. Haklı. Çok güzel. Herhalde bu kadar keyif alabilirdim. Sakarya'yı çok özlemişim. Hem yemek hem de tatlı olarak beni çok tatmin ediyor. Ve tabii ki insanları çok güzel bence. Sakaryalı kim varsa arkadaşım hepsi çok kral adamlar öyle söyleyeyim. Her zaman yanımda olan insanlar ve her zaman söylüyorum ya Sakaryalılar hep mert olurlar. O yüzden bu videoyu yaptığım için de çok mutluyum. Adisyonumuz geldi. Tafça krafça 340 lira, ıslama köfte 340 lira, piyaz 110 lira, mevsim salatası 110 lira, yoğurt 80 lira, hoşaf 60 lira, tahinli dondurmamız 150 lira, kaymaklı kabak 150 lira, kaymaklı sütlü kadayıf 150 lira, suyumuz var 20 lira, toplamda 1510 lira. Yani uzun zamandır bu kadar çok ve iyi lezzeti aynı masada bu fiyata yememiştim. O yüzden tebrik ediyorum Köfteci İsmail'i. Ben çok memnun kaldım. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda ilk defa izliyorsanız ve kanala abone olursanız bundan sonraki videolardan haberdar olursunuz. Önümüzdeki hafta yeni bir video ile karşınızda olacağım. Perşembe saat 19'da görüşürüz efendim. Hoşçakalın. Ford Türkiye ayaküstü lezzetleri sundu.